Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Güneydoğu Asya'nın teknoloji devi olma yolunda hızla ilerleyen bir şirketten bahsedeceğim. Grab Holdings. Ulaşım hizmetlerinden yemek taşımacılığına, dijital ödemelerden hızlı market uygulamalarına, kargo taşımacılığından sigorta hizmetlerine, hatta yapay zeka yatırımlarına kadar pek çok alanda büyümeye çalışan bu şirketi detaylıca inceleyeceğiz. Önce Grab'in iş modeline ve faaliyet alanlarına göz atacağız. Ardından finansal veriler üzerinden temel analiz yapacak, son olarak teknik göstergelere bakarak yatırımcılar için hangi fırsatların öne çıktığını birlikte değerlendireceğiz. İyi seyirler. Grab, 2012 yılında Anthony Tan ve Tan Holding tarafından Singapur'da kuruldu. Anthony şirketin CEO'su olarak görev yaparken, Link ise şirketin operasyonel yöneticisi olarak çalıştı. Başlangıçta MyTaxi adıyla kurulan şirket, ilk başta sadece taksi çağırma hizmeti sunuyordu. Ancak kısa süre içinde büyüyerek farklı hizmet alanlarına da adım attı ve 2016 yılında Grab ismini aldı. 2018 yılında Uber'ın Güneydoğu Asya operasyonlarını satın alan şirketin bu anlaşmayla bölgedeki pazar liderliğinin pekişmesi de sağlandı. Anlaşma kapsamında Uber, Grab'e yatırım yaptı ve kendisinin Güneydoğu Asya'daki taksi çağırma, yemek teslimatı ve diğer hizmetlerine dair pazar payını Grab'e devretti. Bu anlaşma Uber'ın bölgedeki faaliyetlerine sona erdirdi ve Grab, Uber'ın yerini alarak Güneydoğu Asya'daki en büyük ulaşım ve teslimat platformlarından biri oldu. Bu anlaşmanın ardından Uber, Grab'e hissedar olarak katıldı. Grab, uygulamasındaki Ride seçeneğiyle araç ile ulaşım, Food ile restoranlardan yemek siparişi, Mart seçeneğiyle market alışverişinin kapıya teslimatı, Express seçeneğiyle kargo teslimatı, Pay seçeneğiyle dijital ödeme ve Insurance seçeneğiyle sigorta hizmetleri sunmaktadır. Yani Grab'i büyümekte olan Uber, DoorDash, PayPal, kargo ve sigorta şirketi hizmetleri karışımı bir iş modeli gibi düşünebilirsiniz. Güneydoğu Asya'da Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Vietnam, Myanmar, Kamboçya olmak üzere 8 ülkede faaliyetlerine devam eden bu şirketin biraz da temel verilerini inceleyelim. Öncelikle şirketin gelirlerine baktığımızda istikrarlı bir artış gözükmekte. Yaşanan istikrarlı yükselişler bize şirketin büyüme potansiyeli içinde olduğunu ve gelecekte karlılık potansiyelinin yükselebileceğini işaret etmekte. Şu ana kadar yıllık göstergelerde her ne kadar şirket kar etmese de bu oranda artışlar gözükmekte ve yakın gelecekte karlılık potansiyeli taşıdığı anlaşılmakta. Karlılığın bu zamana kadar oluşmamasındaki sebebin arkasında şirketin önce büyü stratejisini benimsemesi yatmakta. Pazar payını artırmak ve rakipler arasında öne çıkmak için ciddi kaynak harcayan Grab'in teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile yeni hizmetlerin oluşturulmasıyla birlikte ortaya çıkan yüksek işletme giderleri net kar verisini de etkilemektedir. Şirketin serbest nakit akışı yıldan yıla istikrarlı artış göstermekte. Bu da bize şirketin borçlarını çevirebilecek ve faiz yükünü kaldırabilecek mali güce sahip olduğunu gösteriyor. Son 5 yıllık hisse başı kazanç verileri de artış göstermekte. Grab, pazar payını artırmak ve yeni hizmetlere daha fazla insanın kullanımına sunmak için ciddi işletme giderleri yapıyor. Bu da karın azalmasına ve dolayısıyla hisse başı kazancın negatif kalmasına neden oluyor. Öz kaynak karlılığı artıyor. Bu da bize şirketin hissedarlarının sermayesine daha etkili ve karlı kullandığına dair ipucu veriyor. Bunu borçluluğunu artırmadan yapması, net karın arttığını ve giderlerin kontrol altında tutulduğuna dair olumlu ve sağlıklı bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Şirketin brüt kar marjının da istikrarlı şekilde artması, şirketin operasyonel verimliliğinin arttığına dair bir işarettir. Temel verileri analiz ettik. Şimdi gelelim teknik göstergelere. 2 Aralık 2021 tarihinde Grab simgesiyle Nasdaq borsasında halka arz edilen şirket hisseleri 22 Ocak 2021'de en yüksek seviyesi olan 18 dolara kadar yükselmişti. Ardından düşüş başlamış ve aynı seviyeleri 10 ay sonra tekrar yükselerek ikinci bir tepe yapmış, ancak burada tutunamayarak yaklaşık %86'lık bir düşüş yaşayarak 2 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Bu zamandan sonra hisse yatayda konsolidasyon yaşamak yerine yükselen bir trend içerisine girmişti. 4 dolar seviyeleri bu yükselen trendde fiyatlara birkaç defa direnç görevi görmüş ve bu direnç seviyelerine çizdiğimiz yatay trendle yükselen bir üçgen formasyon oluşmuştur. Fiyatlar Ekim 2024'te hacimli bir şekilde formasyon direncini kırmış ve formasyon hedefine kadar yükselişine devam etmiştir. Nisan 2025'teki tarife krizinde fiyatlar sert bir şekilde düşerek trendine kadar geriledikten sonra hızla toparlanarak 5 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Önümüzdeki süreçte şirketin büyümesiyle birlikte yaptığı yatırımları bilançolarına pozitif olarak yansımaya devam ederse kim bilir belki çok da uzak olmayan zamanda eski zirvelerini yeniden test edebilir.
Bu videomuzda Grab şirketini tarihsel geçmişinden finansal verilerine, teknik analizinden sektördeki konumuna kadar detaylı şekilde inceledik. Yatırım kararlarınızı her zaman kendi araştırmanızı yaparak riskleri ve karşılığında gelecek ödülleri göz önünde bulundurarak vermelisiniz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca farklı şirket analizleri ya da merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.